Başvurduğu işi alamadı ama daha iyi bir fırsat buldu. İşi alamadı ama kaybetmedi. Bazen insan bir işe başvurur, umutlanır, görüşmeye çağrılır ama sonunda o işe alamaz. İlk bakışta bu bir başarısızlık gibi görünür. Ama her kapının kapanması yolun bittiği anlamına gelmez. Bu hikayede Veli adında bir kişi başvurduğu işi alamıyor. Fakat şirket onun yeteneğini, samimiyetini ve öğrenmeye açık oluşunu fark ediyor. Sonunda Veli için başka bir görev oluşturuluyor. Yani alamadığı iş onu daha doğru bir yere götürüyor. Bu hikayenin ana mesajı şu: her şartı karşılamıyor olabilirsin. Ama doğru yerde, doğru tavırla kendini anlatırsan beklediğinden daha güzel bir fırsat karşına çıkabilir. Veli kimdir? Veli Sanat Dans Merkezi adlı bir şirkette idari ve mali işler müdürü olarak çalışıyor. Bu şirket yetişkinlere dans ve hareket dersleri veren, farklı yerlerde şubeleri bulunan bir eğitim kurumudur. Veli'nin hayattaki isteği her zaman sanata yakın bir yerde çalışmaktı. Kendini sadece sıradan bir işte değil, içinde hareket, yaratıcılık ve insan ilişkileri olan bir ortamda görmek istiyordu. Daha önce çocukların gelişimine önem veren bir anaokulunda çalışmıştı. Ama zamanla daha düzenli, masa başında yapılabilecek, sorumluluğu olan bir işe geçmek istedi. Yani Veli hem daha düzenli bir çalışma hayatı arıyordu hem de sanattan tamamen uzaklaşmak istemiyordu. Aradığı işi nasıl buldu? Veli iş ararken bir iş ilanı sitesinde Sanat Dans Merkezi'nin ilanını gördü. İlan üst düzey yönetici yardımcılığı görevi içindi. Bu görev yöneticilere destek olmak, toplantıları düzenlemek, yazışmaları takip etmek ve günlük işleri kolaylaştırmak gibi sorumluluklar içeriyordu. Veli bu ilanı görünce ilgisini çekti. Çünkü şirketin çalışma alanı sanattı. Dansla, insanlarla ve yaratıcı bir ortamla ilgiliydi. Kendi geçmişine baktığında bu şirkette mutlu olabileceğini düşündü. Bunun üzerine başvurusunu yaptı. Ama Veli'yi görüşmeye taşıyan asıl şey sadece özgeçmişi değildi. Yazdığı ön yazı da çok etkili oldu. Ön yazı neden önemliydi? Veli başvurusunda sıradan bir ön yazı yazmadı. Sadece ben bu işi istiyorum demedi. Kendi geçmişini, becerilerini ve bu becerilerin başvurduğu işe nasıl katkı sağlayabileceğini anlattı. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü iş başvurularında sadece ne bildiğini söylemek yetmez. Bildiklerinin o işe nasıl yarayacağını da göstermek gerekir. Veli daha önceki iş deneyimlerinden öğrendiklerini bu yeni göreve nasıl taşıyabileceğini anlattı. Ayrıca şirketin çalışma ortamına neden uyum sağlayabileceğini de gösterdi. Bu yüzden ön yazısı onu diğer adaylardan ayırdı. Veli iş ilanındaki her şartı karşılamıyordu. Bazı konularda deneyimi vardı, bazı konularda ise eksikleri vardı. Ama bunu saklamaya çalışmadı. İş görüşmesinde dürüst davrandı. Bu konuda daha önce çalışmadım ama hızlı öğrenebileceğime inanıyorum. Denemekten korkmam, zamanla bu işi yapabileceğimi düşünüyorum mesajını verdi. İşte bu tavır çok değerliydi. Çünkü işverenler bazen sadece bugünkü bilgine bakmaz. Öğrenme isteğine, cesaretine, sorumluluk alma gücüne ve gelişme potansiyeline de bakar. Veli'nin güçlü tarafı da buydu. Her şeyi biliyormuş gibi davranmadı. Ama öğrenmeye hazır olduğunu gösterdi. Görüşmede kendisi gibi davrandı. Veli iş görüşmesinde yapmacık davranmadı. Kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışmadı. Açık, samimi ve dürüst bir şekilde konuştu. Bir iş yerinde sadece maaş almak istemiyordu. Aynı zamanda kendini rahat hissedeceği, saygı göreceği ve olduğu gibi kabul edileceği bir yerde çalışmak istiyordu. Bu yüzden görüşmede kendi beklentilerini açıkça anlattı. Bu çok önemli bir ders. Çünkü insan çalıştığı yerde kendini sürekli saklamak zorunda kalırsa o iş zamanla ağır gelmeye başlar. İyi bir iş sadece para kazanılan yer değildir. İyi bir iş insanın kendini değerli ve güvende hissettiği yerdir. Cemile'nin cevabı:
Görüşmeyi yapan kişinin adı Cemile'ydi. Cemile Veli'nin açık sözlülüğünden ve samimiyetinden etkilendi. Veli kendisi gibi çalışabileceği bir yer aradığını söylediğinde Cemile ona çok anlamlı bir cevap verdi. Kendin olamayacağın bir yerde çalışmamalısın. Bu cümle hikayenin en güçlü yerlerinden biri. Çünkü iyi bir yönetici sadece çalışanın ne bildiğine bakmaz. Onun insan olarak kendini rahat hissedip hissedemeyeceğine de bakar. Cemile ve ekibi Veli'nin başvurduğu görev için tam olarak uygun olmadığını gördü. Ama onun şirkete uyum sağlayabilecek güçlü bir insan olduğunu da fark etti. Şirket Veli'de neyi gördü? Şirket Veli'de sadece eksik becerilere bakmadı. Onun öğrenmeye açık olduğunu gördü. Denemekten korkmadığını gördü. Sorumluluk almaya hazır olduğunu gördü. En önemlisi Veli'nin şirketin çalışma kültürüne uyabileceğini düşündüler. Bazen bir kişi görevin bütün şartlarını karşılamaz. Ama doğru karaktere, doğru tutma ve doğru öğrenme isteğine sahipse şirket onun için başka bir yol açabilir. Veli'nin başına da tam olarak bu geldi. Başvurduğu görev ona verilmedi. Ama şirket onu tamamen kaybetmek de istemedi. Çünkü Veli'nin oraya değer katabileceğini fark etmişlerdi. Veli için yeni görev oluşturuldu. Veli başvurduğu üst düzey yönetici yardımcılığı görevine alamadı. Ama şirket onun için yeni bir görev oluşturdu. Bu yeni görevde Veli işlerin düzenli yürümesine yardımcı olacak, günlük iş akışını takip edecek ve şirket içindeki bazı süreçleri düzenleyecekti. Yani ona işleyişten sorumlu bir görev verildi. Bu aslında çok önemli bir fırsattı. Çünkü Veli başta istediği işi alamamıştı ama şirket ona seni burada görmek istiyoruz. Sana uygun bir görev oluşturalım demiş oldu. Daha da güzeli Veli bu görevde kendini gösterdi. Kısa bir süre sonra idari ve mali işler müdürü oldu. Bu hikayeden çıkan ders. Veli'nin hikayesi bize çok önemli bir şey öğretiyor. Bir iş ilanındaki bütün şartları karşılamıyor olabilirsin. Bazı becerilerin eksik olabilir. Bazı konularda deneyimin olmayabilir. Ama eğer o işe gerçekten ilgi duyuyorsan, öğrenmeye açıksan ve kendini doğru anlatabiliyorsan yine de başvurmalısın. Çünkü işverenler her zaman sadece kusursuz kişiyi aramaz. Bazen dürüst, çalışkan, öğrenmeye açık ve şirket kültürüne uyabilecek kişileri de fark ederler. Veli başvurduğu işi alamadı ama vazgeçmedi. Kendini doğru anlattı, samimi oldu, eksiklerini saklamadı, öğrenmeye açık olduğunu gösterdi. Sonunda başvurduğu işten bile daha iyi bir fırsat yakaladı. Bu yüzden unutma, her şartı karşılamasan bile doğru yerde parlayabilirsin. Bazen alamadığın iş seni daha iyi bir hayata götüren kapının başlangıcıdır.